Selam arkadaşlar, bu videomda sizlere hortum led ile ilgili bilgiler vereceğim. Nerelerde, ne amaçla kullanacağınızla ilgili, aldığınızda nasıl kullanacaksınız, nasıl yanmasını sağlayacaksınız, kısa ve pratik bilgiler vereceğim. Önce hortum ledden kısaca bir bahsedelim. Normal şerit ledler bildiğiniz gibi şu şekilde şerit ledlerdir. Bu şerit ledleri mesela silikonsuz olan bir şerit leddir. Bunun bir de silikonlu dış mekan olarak geçen şerit ledler vardır. Bu şerit ledler hani ne kadar da kalitelisini alsanız çabuk deforme olabiliyorlar. Ama hortum ledler gördüğünüz gibi diğer şerit leddeki gibi her renkte mavi, kırmızı, yeşil, sarı, beyaz, RGB, RGB hepsi vardır bunlarda. Ama yapı itibariyle gördüğünüz gibi normal ledlerden çok daha dayanıklıdır. Özellikle ıslak zeminlerde çok kullanışlı. Her tarafı içinde bakın hortum şeklindedir. Adından da anlaşılacağı gibi hortum vardır. İçerisinde led vardır. Normal led ile arasındaki farkı görebilirsiniz. Bunun yanında çok zayıf almaktadır. Hortum ledi ıslak zeminlerde, normal yerlerde her şekilde kullanabilirsiniz. Bunun bağlantısı için normal şerit ledleri bildiğiniz gibi yakabilmemiz için normal elektrikle, 220 volt elektrikle yakamıyoruz. Onları yakabilmemiz için trafolara ihtiyaç var. Şu şekilde trafo kullanıyoruz. Uzun metrajlarda mesela veya kısa metrajlarda şu şekilde trafolar kullanıyoruz. Hortum ledleri çalıştırabilmek için bu trafolara ihtiyacımız yoktur. Zaten onların bağlantısı da birçok kişi tarafından karıştırılmakta. Hani yapamıyorlar falan, sıkıntı yaşıyorlar ama hortum ledlerde bu şekilde trafolara gerek yoktur. Onun kendine özel bir güç kaynağı vardır şu şekilde. Bu 220 volttur fakat DC elektrik verir. Bizim şebekedekiler AC elektriktir. Bu AC elektriği DC elektriğe çevirir. Bakın gördüğünüz gibi şuradan AC girişimiz vardır. Buradan DC çıkışımız vardır. Buradan çıkıp hortum led'e bağlanacaktır. Bunun nasıl yapılacağını size göstereceğim şimdi. Normal şerit ledlerde 3 santimde bir kesilir. Fakat bunlar 1 metrede bir kesilirler. Mesela şöyle baş tarafından bakın, hortumun içi led'tir komple. Bu böyle gelir mesela baş tarafından gelir buralardan kesemeyiz. Kesilecek yeri şimdi size göstereceğim. Bakın tam 1 metredir. Şu arada boşluk vardır gördüğünüz gibi. Şu boşluk kısmından buradan penseyle veya makasla kesebiliriz. Buradan kestiğimiz zaman bunlar makara halinde 100 metreye kadar tek parça halinde alabilirsiniz. Normal şerit ledlerde 5 ila 10 metrelik alabiliyorsunuz. Bunda 100 metre tam makara halinde alabilirsiniz ve 100 metreyi yalnızca şöyle bir AC/DC çeviriciyle yakabiliyorsunuz. Bu çeviriciyi de zaten hortum led'e aldığınız yerden temin edebilirsiniz. Onunla ilgili sıkıntı yaşamazsınız. Buradan her 1 metrede bir kesebiliyorsunuz bunu. Bunun bağlantısı da oldukça kolaydır. Bu hortumun baş kısmıdır mesela. Buraya güç kaynağını bağlayacağız biz. Nasıl bağlayacağız? Şu şekilde bunun minik bir çivisi vardır. Bağlantı aparatı vardır. Bu aparatı yine hortum led'e aldığınız yerden temin edebilirsiniz. Şu baş tarafında şuralarda 2 tane bakır kısım vardır. Bunun tel vardır. Buralara iğne olan kısmını şu şekilde oraya gelecek şekilde bastırıyoruz. Bakın yerine taktık. Daha sonra bunu trafosuna geçiriyoruz. Zaten bir tarafında bakın geçeceğim. Bir tarafı prize takma yeri, diğer tarafı hortum led'i bağlayacağımız yerdir. Bunun bu tarafına da hortum led'i takıyoruz. Bastırdığınız zaman hepsinin yuvası vardır. Bakın içine geçti. Daha sonra fişe takalım. Yanmadı. Neden yanmadı? Çünkü bunun 2 yönü vardır. Tersi düzü vardır. Eğer bunu bu şekilde ters taktıysak ne yapıyoruz? Bunu çıkartıyoruz. Ters çevirip takıyoruz. 2 türlüdür bu zaten. Eğer bir tarafında yanmadıysa diğer tarafında yanacaktır. Gördüğünüz gibi yerine geçti. Şimdi tekrardan takıp bir test edelim. Yerine oturduğundan emin olalım. Gördüğünüz gibi ledimiz yandı. Bu şekilde dış mekanlarda her ortamda kolaylıkla, gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kesinlikle su almayacaktır. Taktıktan sonra ledin bir ucuna trafosunu bağladık. Yani trafo değil bu, güç kaynağını bağladık. Çeviriciyi, dönüştürücüyü bağladık. AC/DC dönüştürücüsünü bağladık diyelim. Diğer tarafı boşta kaldı. Bakın buraya da mesela bunlara ek de yapabiliyorsunuz. Eğer bunu daha uzatmak istiyorsunuz, biraz önceki uçtan buraya takıp diğer tarafına da diğer hortumu takarak ek yapıp uzatabilirsiniz de. Ama uzatmayacaksınız. Orayı sonlandıracaksınız. Şu şekilde kapama denilen bir alet vardır. Gerçi bu olmasa da olur. Buraya bant da sarıp ucuna silikon da damlatabilirsiniz. Ama bu olursa daha düzgün olur. Şu şekilde kapamayı da arkasına taktığımız zaman dış mekanlarda, bahçelerde, banyoda, mutfakta çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Çok dayanıklıdır. Sağlam bir malzemeden yapılmıştır. Bakın su almasının kesinlikle imkanı yoktur. Şu baş kısımlarını güzel izole ettiğiniz takdirde, burayı ve diğer dönüştürücüyü taktığımız yerleri güzel bantla sararak izole ettiğiniz takdirde başka hiçbir yerinden su almasının imkanı, mümkünatı yoktur. Şu şekilde renkleri olduğu gibi bunların mavi, kırmızı, sarı, yeşil, beyaz renkleri olduğu gibi bunun RGB olanları da vardır.
Aynı şekilde. Onun kumanda devresi de bu şekildedir. Aynı şekilde girer. Biraz önceki gösterdiğim 2 tane pimliydi. Bunda 4 tane pimi vardır. Bunun kendi pimi de aynı şu şekildedir. Bunu da yine LED'e aldığınız yerden temin edebilirsiniz. Şu şekilde 4 pimlidir. Bunu da buraya takıp hortum LED RGB ise RGB aldığınız zaman bunu taktığınız zaman kolaylıkla yanacaktır. Şurada bir düğmesi vardır. Bu düğmeye her bastığımızda bir fonksiyonu değişmektedir. Örneğin şu LED'imiz RGB LED'tir. Bakın her bastığımızda renklerle çeşitli animasyonlar haline dönüşebilir. Rengarenk bir şekilde yakabilirsiniz. Oldukça dayanıklıdır, kullanışlıdır. Hatta bunu akvaryum içlerinde dahi kullanabilirsiniz. Şu şekilde bir kap getirdim ben. Bu kabın içine bile hortum LED'i koyup kullanabilirsiniz. O yüzden bunu akvaryum içlerinde dahi kullanabilirsiniz. Şu gösterdiğim gibi şu baş kısımlarını güzel izole ettiğiniz takdirde bakın su dolu bir kabın içinde dahi çalışacaktır. Herhangi bir sorun çıkartmayacaktır. Dış kısmı çünkü oldukça izolelidir bunun. Hani hortum şeklinde olduğu için deliği yırtığı da olmadığından dolayı suyun içinde dahi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Su almayacaktır, sorun çıkartmayacaktır. Havuz içlerinde aydınlatma olarak da kullanabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları beğenip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.